burada kimle karşı karşıya gelmişti aslında Birleşik Arap Emirlikleri? Türkiye ile. Libya'da. Çok enteresan. Birleşik Arap Emirlikleri kimle beraber? Niye madenler böyle daha fazla çalışıyorlar? İşte bu kadar basit. Somali'yi unutmayalım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Somali'de yine kim var? Birleşik Arap Emirlikleri nerede? Ve bizle nerede karşı? Libya. Bize karşı karşıya mı? GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Yine haritanın başında Amiral Cihat Yaycı ile birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yeni bir harita karşımızda. Çok da aslında daha öncesinde konuştuğumuz bir konu değildi ama şu sıralar gündemde hem çok konuşulan kısımları var hem de çok konuşulmayan, şu ana kadar daha da dikkat çekmemiş kısımları var. İkisini de bugün belki konuşma fırsatımız olur. Sudan'da yaşanan mevcut durum ve de bu mevcut duruma Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahli ya da müdahalesi nasıldır? Harita üzerinden bir genel özetle başlayabiliriz aslında. Evet. Şimdi biliyorsunuz önce Sudan neresi? Oraya bakmak lazım. Sudan, Kızıldeniz'in kenarında, Mısır'ın güneyinde, Etiyopya, Eritre bulunduğu yerde, Çad, Libya ile komşu bir yer. Şimdi Sudan dediğimiz yer bu yer ama 2013 yılında burası Güney Sudan olarak ayrıldı. Aşağısında da Güney Sudan var. Yemen hemen Kızıldeniz'in en dar yerinde Cibuti ile karşı karşıya, Libya ile, bakın Libya ile komşu, Mısır'la komşu, Nil'in geçtiği bir ülke. Hem kritik önemli hem de gerilim noktalarına da komşu bir bakın nokta. Hem deniz ticaret yollarına, hem Nil'e, hem Libya'ya, hem de bölgeye hakim bir yer burası. Biliyorsunuz Sevakin Adası vardı. Burasını da Türkiye askeri üs olarak verecekti Ömer el-Beşir. 2019'da devrilmeseydi. Devrilince o işler kaldı. Sonra Sudan zaten iyice iç savaşın içerisine girdi. Peki Sudan'ın 3 tane gelir kaynağı var. Petrol, altın ve tarım. Petrol, doğalgaz, madenler Libya'da var. Keza Yemen'de de öyle. Şimdi peki buraya Sudan'da, şimdi geleceğiz ama Sudan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne ilgisi var? Nereden çıktı bu? Arada ne kadar mesafe var? Normal şartlarda haritaya baktığımızda sayılmayacak ülke arasında. Evet. Yakınlık ya da ilişki anlamında. Ama çok enteresan bir durum var. Birleşik Arap Emirlikleri hatırlarsınız Libya'da da Hafter'i desteklemiş, iç savaşı körüklemişti. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri. Ve Çin'den getirilen SİHA'ları Misrata'ya, Trablus'u bombalattırmıştı. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki iç savaşa körüklemiş, neden olmuştu. Silah ve işte her türlü mühimmat vermişti. Şimdi Sudan. Peki. Daha önceden de böyle zaten. Peki burada kimle karşı karşıya gelmişti aslında Birleşik Arap Emirlikleri? Türkiye ile Libya'da. Değil mi? Türkiye'ye karşı olan, Türkiye'nin bulunduğu cepheye karşı güç oluşturmuştu. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da. Yemen'de yine aynı şekilde. Sudan'da yine aynı şekilde. Peki bu bölgelerde yine aynı şeyleri yapıyor mu acaba diye, Suriye'de aynı şeyleri yapıyor mu acaba diye falan diye de düşünmek lazım. İkincisinde, şimdi Kuzey Sudan, Güney Sudan diye ayrılmıştı. Şimdi Güney Sudan'da ayrılınca tam istedikleri gibi olmuştu. Güney Sudan'da petrolün çoğu Güney Sudan'da kaldı. Altın da öyle. Fakat şu bölgede de var. Şimdi burası parçalanmamıştı. Burayı parçaladılar. Aldılar şimdi. Sudan'ın bir bölümünü aldılar. Şurası gitti. Şimdi bugünlerde yaşadığımız olay Kuzey Sudan'ın da parçalanması. Tamam mı? Yani Güney değil, Kuzey Sudan da nasıl parçalanır? Şimdi burada Kuzey Sudan'ın parçalanması için de şöyle. O da şu. Kuzey Sudan dediğimiz yer şu bölgenin hepsiydi. Değil mi? Şurası. Şimdi burası Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olan El Buhran tarafından yönetiliyor. Bir askeri konsey tarafından yönetiliyor. Burasını ise
parçalıyorlar. Şimdi burası Kuzey Sudan'ın tamamıydı. Kuzey Sudan'ın tamamıydı. Şurayı parçalıyor. Şu kısım yani tam bu haritada gösterecek olursak şu kısmı parçalıyor. Kim parçalıyor? Burada bir iç savaş çıkartıyorlar. Buna da Hemedti'nin liderliğinde bir hızlı destek kuvvetleri diyorlar. Hızlı destek kuvvetleri de HDK bu bölgeyi kontrol altına almak istiyor. Sudan silahlı kuvvetleriyle savaşıyor. Savaşıyor değil, terörist eylemler yapıyor. Burayı ele geçirmek için. Bu Hemedti ne hikmetse altın işletmeciliği de yapıyor. Ticaret yapıyor. Kimle yapıyor dersiniz? Birleşik Arap Emirlikleri ile. Peki buraya silahlar, mühimmatlar nasıl geliyor? Altın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de silah gönderiyor. Bu Birleşmiş Milletler tarafından tamamen tespit edilmiş ve 7 Birleşik Arap Emirlikleri firmasına da yaptırım uygulanıyor şu anda. Yani nerede bir iç savaş var hem de kimle beraber burada bulunuyorlar biliyor musunuz? Çok enteresan. Birleşik Arap Emirlikleri kimle beraber? İsrail'le beraber. İsrail nasıl bir dahli var? İsrail de burada. İsrail de burada. Onlar da altın alıyorlar. Onlar da altın ticareti yapıyorlar. Ve burada firmalar, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları var. Çok enteresan gene bir durum söylüyorum. Bakın İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin altın ticareti yapan, altın çıkartan, altın madenlerini işleten firmalarının bu bölgedeki yöneticisi Rus. Çok enteresan. Açık kaynaklarda böyle bilgi var. Şimdi biliyorsunuz burada 2 tane rafineri var. Şimdi bu rafineriyi de almak istiyorlar aslında. Bu Hemedti denilen grubun hızlı destek kuvvetleri diye adını verdikleri terör örgütünün, bize göre terör örgütü. Bu terör örgütünün burayı da almak istiyor. Şimdi burası gördüğünüz gibi parçalanmanın eşiğinde. Port Sudan aslında Kuzey Sudan denize açılan tek kapı. Sudan'ın tek kapısı. Şimdi buraların denize açılımı yok. Şimdi tehlike işte bu büyük bir planın parçası. Şurayı parçalıyor. Libya ile bir Hafter'le birleştirmek isteyebilir. Buradan denize çıkış elde edebilir. Şu aşağıdan da Eritre ve Etiyopya'yı etkileyip özellikle Eritre, Etiyopya bölgesinde bir iç savaş çıkartıp şu bölgeyi denize çıkışı böyle olan Kızıldeniz bölgesini Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail hegemonyasına alabilirler. 2 yeni koridor açabilirler. 2 yeni koridor açabilirler. Yani denize çıkışı eğer Kuzey Sudan'dan sağlayamazlarsa buralardan denize çıkış, Eritre'den denize çıkış, Etiyopya'nın da denize çıkışı yok. Eritre'den denize çıkış, artık aşağıda da Cibuti var. Cibuti çok aşağıda kalıyor. Eritre kısmına da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Birleşik Arap Emirlikleri her yerde var. Kimle beraber var? İsrail'le beraber var. Neden varlar ve nasıl varlar? Bunların hepsi menfaat. Bunlar bir kere hepsi beraber burada altyapıya, madenlere, nadir elementlere, petrole çökmek istiyorlar. En büyük altın alıcısı Birleşik Arap Emirlikleri ve Yahudi iş adamları, İsrail'li firmalar. Şimdi Sudan'da bu iç savaştan sonra bu hızlı destek kuvvetleri denilen terör örgütünün teröründen sonra altın miktarı çıkaran altın miktarı %50 artmış. %50 artmış. 3 sene içerisinde, 4 sene içerisinde. Peki bu 3 sene, 4 sene içerisinde %50 niye artıyor altın? Hani savaş var burada. Niye madenler böyle daha fazla çalışıyorlar? İşte bu kadar basit. Ortada bir savaş var. Savaşla herkes oyalanıyor. Millet orayı soyuyor. Ve burada bir ırkçı akım var. Neden? Çünkü bu hızlı destek kuvvetleri denilen kuvvet, El Faşir denilen bölgede, şurada El Faşir, bakın El Faşir, şurası, görüyor musunuz? Evet. El Faşir, burada Arap kökenli olmayan herkesi öldürüyorlar.
Arap kökenli olmayan herkesi öldürüyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Müslüman olup olmaması hiç önemli değil. Afrika kökenli ise, Arap kökenli değilse öldürüyorlar. Ve bunu bir pişkinlikle, bir görev bilinciyle yapıyorlar, gülerek. Bizim görevimiz öldürmek diye. Biliyorsunuz uluslararası televizyonlarda hepsinde yayınlandı yani bunlar. Hiç acımaksızın. Aynen çok acı durumlar vardır mesela. Cesetlere bakarak geçiyor o terörist. Bir bakıyor birisi hafif kıpırdıyor. Bu yaşıyor mu ya hala diyor. Tak diye öldürüyor. Tekrar ateş ediyor. Bir yaşlı adam, ailesinin hepsi öldürülmüş, ağlıyor. Hızlı Destek Kuvvetleri denilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği terörist grup. Adam, yaşlı adam merdivene oturmuş ağlıyor. Yanından geçerken kafasına sıkıyor. Onu da öldürüyor. Ya böyle vahşi bir katliam, soykırım var. Şimdi burada gördüğünüz gibi Güney Sudan'ı ayırdılar. Güney Sudan'da bakın altın var. En büyük altın rezervleri bu bölgede. Bakın o Kuzey Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bölünmek istenen yeri, zaten bölünmüş olan yer, Güney Sudan'dan altın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Petrol sahaları burada. Kim işletiyor bunları şimdi? Birleşik Arap Emirlikleri ve bağlantılı şirketler. Kimle beraber? İsrail bağlantılı şirketlerle beraber. Ve petrol boru hatları var Port Sudan'a giden. Dolayısıyla bu petrol boru hattının kontrolünün sağlanması ve ele geçirilmesi çok önemli. Onun için Sudan daha da karışacağı benziyor. Kuzey Sudan'ı da ele geçirmeye kalkacaklardır. Çünkü bu Hızlı Destek Kuvvetleri denilen terör örgütü Sudan Silahlı Kuvvetleriyle çatışma içerisinde. Gerçekten çok ciddi çatışma içerisinde. En son bu bölgede biliyorsunuz El Faşir işte Darfur bölgesinde Sudan ordusunun en son tuttuğu yerdi. Orayı da kaybetti şimdi. Ve tamamen silah yardımını bunlara yapıyorlar. Peki ama geniş bir harita var Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüldüğü. Neden ve neye hazırlanıyor? Birleşik Arap Emirlikleri kendini neye hazırlıyor olabilir? Nasıl yorumlayabiliriz bölgedeki şimdi, bu kadar yayılmacı durumunu? Bu şunu biliyorsunuz, bunlar burada bütün Kızıldeniz'i bir kontrol altına tutmaya. 2, bu bölgelerde İbrahim anlaşmalarda imzaladıklarını düşünürseniz ve İsrail'le birlikte hareket ettiklerini düşünürseniz biliyorsunuz Yemen'i İsrail bombaladı. Yemen'deki iç savaşı Suudi Arabistan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri çıkarttı. Suudi Arabistan BAE İbrahim anlaşmaları imzalamadı mı? Şimdi hepsi bir aradalar. Yani anlaşmaların amacı bu. Bu Orta Doğu bölgesi İsrail etkisinde ve İsrail'in İbrahim anlaşmaları imzaladığı devletlerin etkisine sokulmak isteniyor. Ve buradaki neden sokulmak isteniyor? Çünkü petrol ve madenler var. Bunlar başkası tarafından kullanılmayacak. Sadece bunlar tarafından kullanılacak. Burada bir de uranyum var. Uranyum var. Ve nadir elementler var. Ya bu nadir elementler meselesi iyice dünyada en önemli savaş meselesine dönüştü. Ukrayna'da böyle, Çin'de böyle, Türkiye'de nadir elementler isteniyor. İşte Beylikova'daki, Eskişehir'deki yerlerden hep basında yer aldı. Gerçekten çok değerli, bu çip yapımında falan çok değerli. Bunlar da bu bölgelerde de çok var. Petrol var. Dünyanın en kaliteli petrolü Libya'da çıkıyor. Yemen yine aynı şekilde kuzey güney diye ayırdılar. Yani Sudan'daki bizim kaynaklarımız var. Niye biz ayrıldık anlamıyoruz diyor. Niye ayrıldık ya? Niye güney kuzeye ayrıldık diyorlar. Yani kontrolden çıkıyor belli bir şeyden sonra. Allah hiç kimsenin memleket yönetimini kontrolden çıkar hale getirmesin. Ve Türkiye'nin bakın, Türkiye burada etkili, Türkiye burada durdurdu, oyunu bozdu. Yani Türkiye burada oyunu bozdu. Hani benim bir sözüm var. Diyorum ki Türkiye bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucudur. Kendi oyununu kurdu, küresel oyunu bozdu. Sudan'da da bozuyordu. Sevakin Adası'nı alıyordu. Bunlar bu sefer orada daha önce davrandılar. Adamı düşürdüler. 2010'da da aynı şey olmuştu. 2010'da Sayın Cumhurbaşkanı Libya'ya gittiğinde Libya Anlaşması o zaman imzalanacaktı. Kaddafi'yi devirdiler hemen akabinde. Burada da El-Beşir'i devirdiler. Biz Sevakin Adası'na geleceğiz diye. Yani hiçbir şey rastlantı değil. Bunlar Orta Doğu'ya hakim. Bu petrol ve madenlere hakim.
olmak artı Kızıldeniz hakimiyeti, deniz ulaştırması ve ticarete hakim olmak. Bu bölgeyi tamamen kendi kontrolü. Şimdi burası İbrahim'i, burası İsrail. Ürdün zaten İsrail'e müzahir gözüküyor. Burası tamamen aslında İsrail yönetiminde olmuş oluyor. Suudi Arabistan zaten öyle. Yemen'i parçaladılar, geldi. Şimdi burada Mısır, işte İsrail'le de çok araları bozuk değil. Sudan'ı ele geçiriyorlar. Sonra Eritre, geriye kaldı Cibuti, Somali. Bak şimdi. Somali. Korkunç. Somali'yi unutmayalım. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Somali'de yine kim var? El-Şabab örgütünün arkasında. Gene Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail var ve Amerika var. Orada nasıl sürece müdahale ediyorlar Somali'de? Somali'de merkezi hükümetin güçlü olmasını önlemek için El-Şabab örgütünü, terör örgütünü aynen buradaki HDK gibi terör örgütü oluşturuyorlar. Burada nasıl işte merkezi hükümete karşı Hafter yönetiminde bir güç oluşturdularsa burada da El-Şabab örgütü. Bunlar da terörist, bunlar da acımasız. Bunların da silahları Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika'dan geliyor. Ve burada Somali'de Türkiye'nin büyük yatırımları var mesela. Limanları var, okulları var, birçok işletmeciliği var. Bunların hepsinden rahatsızlar. Adamlar burayı da böldüler. Somaliland diye İngilizce bir ad koydular. Yani gerçekten inanılmaz bir şey var. Birleşik Arap Emirlikleri küçücük ama arkasındaki güç İsrail ve Amerika gücü ve İngiltere gücü. Onların vekil gücü olarak hareket ediyor. Ve altından, petrolden kazanılan paranın bir kısmını silah olarak gönderiyor. Buradaki kan dökülsün diye. Yani bakın, görüyor musunuz? Şimdi sayalım. Birleşik Arap Emirlikleri nerede? Ve bizle nerede karşı? Libya. Bize karşı karşıya mı? Bak. Libya. Sudan. Karşı karşıya mı? Somali. Karşı karşıya mı? Yemen. Karşı karşıya mı? Ya bunların aslında karşısında tek duran güç de Türkiye, biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin gerçekten çok önemli girişimleri var. Ya şurada limanı biz işletiyoruz. Liman bizim. Ve Somali halkı bizden son derece memnun. Silahlı kuvvetlerini biz eğitiyoruz. Harp okulunu biz kurduk. En büyük büyükelçilik orada. Türkiye'nin en büyük büyükelçiliği orada. Kampüs. Bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü burada da petrol var, doğalgaz var. Deniz alanlarında işbirliği yaptık. Münhasır ekonomik bölgede işbirliği yaptık Somali ile. Petrol ve doğalgazını beraber çıkartma, canlı kaynaklarının korunması anlaşması yaptık. Bunların hiçbir tanesi işlerine gelmiyor. Somalililer son derece memnunlar. Türkiye Somali'yi kalkındırıyor diye. Bunlarsa Somali'yi soyma peşindeler. Sudan'ı soyma peşindeler. Libya'yı soyma peşindeler. Yemen'i soyma peşindeler. Ama Türkiye kardeşlerini kazandırma peşinde. Türkiye inşallah bunların hepsi, halk çünkü Sudan halkı da, Libya halkı da, Somali halkı da, Yemen halkı da Türkiye'nin arkasında. Türkiye'nin arkasında. Orada ne yaparlarsa yapsınlar inşallah halk başarıya ulaşacaktır. Teşekkürler. Sağ olun.